Bu soruyu soran ablamıza da bir tavsiyem olsun. Bir gavur bir filozof var. Onun bir sözü var. Güzel kimden gelse güzeldir. Diyor ki bütün genellemeler yanlıştır, bu da dahil. Yani benim yaptığım genelleme de dahil, bütün genellemeler yanlıştır. Bu ablamız da 3 tane soru yazmış. Üçünde de çok genel bir dil kullanmış. Yani mesela az çok böyle bu işleri bilmeyen biri muhtemelen bu soruları okusa manipüle olur. Yani ortalık yanıyor, hemen bir çözüm bulmamız lazım diye ortalığı ayağa kaldırır. Muhtemelen bunun, mesela desem ki bu ablamıza bana bununla ilgili 5 tane örnek ver. Tahminim ikinci örneği verebilir ama 3'ü 4'ü 5'i yoktur bunun. O kadar kusur kadı kızında da olur. Yani biz insanız, insanların oluşturduğu bir topluluğuz. O kadar kusur hepimizde olabilir. Genellemeler yanlıştır. Bize zarar verir. Olaylara yanlış bakmamıza, yanlış değerlendirmemize neden olabilir. Bu genelleme meselesine değinmişken bunu hayat dersi olarak da kabul edebilirsiniz. İnsan abiler bazen dışarıdan birinin kendisine ayna tutması lazım. İnsanın kendi aynası hep insana şey der, en güzel sensin, en ahlaklı sensin, en doğru sensin der insana. Ama mümin müminin aynasıdır. Bazen bir müminin öbürüne ayna tutması lazım. Şimdi mesela bir kardeşimiz diyor ki bana, hocam diyor, hiç diyor ben kardeşliğin kalmadığını düşünüyorum. Bakın dikkat edin, hiç kardeşliğin diyor ben kalmadığını düşünüyorum. Çok güzel. Bir örnek verebilir misin kardeşim diyorum mesela. Diyor ki, mesela diyor ben hastalandım diyor, kimse beni ziyaret etmedi. Çok güzel. Peki sen kaç tane abi hastalandığında veya abla hastalandığında onu ziyaret ettin? Bana bakıyor böyle. Yani bunu bile düşünmemiş adam. Yani ben kaç kişiyi ziyaret ettim ki? Kaç tane insanın beni ziyaret etmesini bekliyorum. Yani sen insanları ziyaret edeceksin. Sen insanların kapısını çalacaksın, sosyalleşeceksin, ilişki kuracaksın, tamam. Veya mesela diyor ki işte bir kardeşimiz, bazen ablalarımızda bu çok oluyor. Ben diyor işte gebeydim, hastaydım. Evet. İşte kimse gelmedi benim evimi temizlememde, bana yardım etmedi, ben çok zorlandım. Çok güzel. Peki abla sen kaç tane gebe ablanın gebelik döneminde evine gittin, onun evini temizledin işte falan, bakıyor. Mesela şöyle bir olay yaşadım, bir ablamız yine bunu söylemişti. Demişti ki, yani ben hocayım, yıllarca hocalık yaptım. Kimse bir güne bir gün bana şey demedi yani. Hani Allah razı olsun, bu kadar bizim üstümüzde emeğiniz var hocam, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de sormuştum, abla dedim ben yıllardır sizin hocanızım, siz hiç bana bugüne kadar teşekkür ettiniz mi? Öyle bakıyor, bakarsın öyle yani. Hani genellemelerin insanın kendi aynasından olayları değerlendirmesinin böyle bir yanlışlığı vardır. Bazen bir şey yaparken bir oturup önce düşünmek lazım. Ya ben böyle bir değerlendirme yapıyorum ama bu değerlendirmenin gerçekten hayatta bir karşılığı var mıdır? Yoksa bu hayatta bir şey yok mudur? Bir karşılığı yok mudur? Mesela oldu işte, ben şimdi içeriden çıktım oluyor. İşte bir kardeşimiz bir derdini anlatıyor. Ben diyor böyle bir sorun yaşadım diyor. Şu arkadaşım diyor beni hiç sormadı. Ben diyor bunun kardeşliğe zarar verdiğini düşünüyorum. Ben de mesela sordum o kişiye. Dedim ki mesela bak ben 3 kere ceza aldım. Annem vefat etti. Çok büyük olaylar yaşadım. Sen bir güne bir gün bana mektup yazdın mı? Falan diyor adam. Sen yapmazsan Allah da sana öyle dostlar karşına çıkarmaz. Bu işler böyledir. Yani bizim Allah Azze ve Celle'nin bize muamelesi bizim Allah'a ve Allah'ın kullarına muamelemize bağlıdır. Biz Allah'ın kullarına merhamet edersek Allah da bize merhamet eder. Karşımıza merhametli insanlar çıkarır. Biz Allah'ın kullarına karşı vefalı olursak Allah Azze ve Celle de bize teşekkür eder. Eşşekur ismiyle bize muamele eder ve karşımıza bize teşekkür edecek vefalı olan insanlar çıkarır. Yani bu konuda genel bir tavsiyem olsun size. Genellemelerden kaçının. Çünkü biri size bununla ilgili örneğin nedir dediğinde bir örnek verip genelleme yaparsanız bu sizin düşünce kalıplarınızda bir problem olduğunu, vakada değil sizde bir problem olduğunu gösterir. Mesela diyelim işte bu çokça şikayet edilen konulardan bir tanesi. İşte diyor ki adam işte kardeşlik yok. Bence diyor Müslümanların arasında kardeşlik yok. Peki kardeşlik kimin arasında vardı diye soruyorum. Bir bana böyle ideal kardeşliğin olduğu bir toplumdan örnek verebilir misin? İşte sahabe diyor hocam. Onlar toplum kardeş bir toplumlardı. Öyle mi? Mesela sahabe diyorum birbirlerini öldürdüler. Şu an burada birbirini öldüren var mı? Birbirine kılıç çeken var mı? Bakıyor adam. Sahabe su doldururken kuyuda biri diğerini itti diye, biri diğerinin sırasını aldı diye ya muhacir ya ensar dediler, toplandılar, tam birbirlerini öldürecekler. Allah Resulü geldi, ben aranızda yaşarken cahiliye davası mı gidiyorsunuz dedi.
Bakıyor adam mesela. İşte Ebu Zer Bilal'i ırkından dolayı, annesinden dolayı aşağıladı. Bizde birbirini Türklüğünden, Kürtlüğünden, Ermeniliğinden, Çingeneliğinden dolayı aşağılayan biri oldu mu diyorum. Adam bakıyor. Yani senin kardeşlik var demiş olduğun toplumda, ki kardeşlik var o toplumda, bu ve benzeri kusurlar varsa bizde bunun fazlası olması çok normal. Yani bir şeyi eleştireceğimiz zaman bizim gözümüzde en üst olan, en faziletli olan topluma bakacağız. Eğer o toplumda bunun örnekleri varsa bizde olması çok normaldir diyeceğiz. Bir şeyi genelleme yapıyorsak mutlaka düşüneceğiz. Kaç tane örnek var elimde? 2-3 tane örnekle binlerce, on binlerce insanın olduğu bir ortamda 2-3 örnek hiçbir zaman genellemenin ölçüsü olamaz. Bunu bileceğiz. Üçüncüsü bir şeylerden şikayet ediyorsak onu kendimizin yapıp yapmadığına bakacağız. Eğer kendimiz yapmıyorsak Allah bizi cezalandırıyor zaten. Çok da beklenti içerisine girmenin anlamı yok. Biz yapmamışız. Allah da yapmayan insanları bizim karşımıza çıkarmış. Böyle olursa daha adil, daha istikamet üzere yorumlar yapabiliriz Allah'ın izniyle.